Acaba ruh eşim sandığın kişi aslında travma eşin olabilir mi? Sizi birbirinize çeken şey aşkın gücü değil de acılarınızın gücü olabilir mi? Ben Mustafa Çay. Bugün konuşacağımız şey romantik filmlerin bize anlattığı duygusal hikayelerden çok farklı. Bu savaş meydanlarında yaralı askerler gibi kendimizi bir ilişkiden diğerine sürükleyişimizin anatomisi. Neden bazı insanlar zehir içtiklerini bile bile bardağı dudaklarına götürmeye devam ederler? Neden bir yangın söndükten sonra tekrar kibrit çakıp alevleri körüklemek isteriz? Hazırsanız başlayalım. Duvarları çocukluğunuzdan kalma yaralarla örülmüş, zemini unutulmaya çalışılan anılarla döşeli, çıkış kapısı ise tam da geldiğiniz yere doğru açılan bir labirent hayal edin. Her adım sizi bir önceki ilişkiye, bir önceki hayal kırıklığına ve bir önceki bu defa çok farklı olacak umuduna götürüyor. Nörobilim bize ilginç bir gerçeği söylüyor. İnsan beyni mutluluğu değil, öngörülebilirliği, yani güvende olmayı sever. Bir çocuk her gece sarhoş bir babanın bağırışlarıyla uyandıysa, sessizlik ona güvenli değil, ürkütücü gelir. Yetişkin olduğunda sakin ve dengeli bir partner ona heyecan verici değil, cansız hissettirir. Bu yüzden bazı insanlar duygusal hava durumu tahmini yapılamayan partnerlerle birlikte olur. Sabah sen hayatımın merkezi, güneşisin. Öğleden sonra belki de ayrılmalıyız. Akşam seni hiç bu kadar sevmemiştim döngüsü. Bu bir fırtına değil, travma senfonisi. Ve tuhaf olan şey şu ki bu kaotik melodi bazılarımıza bir ev gibi, bir yuva gibi gelir. Aşık olduğumuzda sanıyoruz ki yeni birine aşık olduk. Oysa gerçekte bilinçaltımız yıllardır aradığı kayıp final sahnesini oynayacak birini bulmuştur o anda. Annenizin hiç veremediği onayı, babanızın hiç gösteremediği gurur duyduğu bakışı, kardeşinizin aldığı ama sizin hiç alamadığınız ilgiyi, sevgiyi hepsini ondan beklersiniz. Ve narsist partnerler bu oyunu oynamakta uzmandır. İlk perdenin ilk sahnesinde size almak istediklerinizin hepsini verirler. Sen eşsizsin, muhteşemsin, bunca yıldır neredeydin? Size yıllardır açlığını çektiğiniz o duygusal ziyafeti sunarlar ama bu bir ziyafet değil, tadımlık bir yemektir. Ve maalesef asıl ana yemekler hiçbir zaman gelmeyecektir. Beynimizin kimya laboratuvarında dopamin, oksitosin ve serotonin denen aşkın kutsal üçlüsü bize harika bir kokteyl hazırlar. Ama bu kimyasallar gerçek aşkla toksik aşk arasındaki farkı bilmez. Onlar sadece yoğunluk arar. Bir kumar bağımlısı slot makinesinin başında saatler geçirir. Kazanıp kazanmayacağını bilmez ama tam da bu belirsizlik onun bağımlılığını güçlendirir. İşte kaçıngan veya tutarsız partnerlerle olan ilişkiler de böyle. Bugün size 50 tane mesaj atıyor ama yarın telefona hiç bakmıyor. Bu hafta seninle evlenmek istiyorum diyor. Gelecek hafta biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ve siz o slot makinesinin önündeki kumarbaz gibi bir sonraki büyük kazancı bekleyip duruyorsunuz. Belki bu sefer diyorsunuz. Belki şimdi değişir diye ümit ediyorsunuz. Sağlıklı ilişkiler sıcak bir yemek gibidir. Öngörülebilir, güvenlidir ve istikrarlıdır ama travmaya ve kaosa alışmış beyinlere bu çok sıkıcı gelir. Çünkü adrenalin patlaması yok, dopamin dalgalanması yok, kalp atışınızı hızlandıran belirsizlik yok. Gerçekten de çoğu insan bunu oldukça sıkıcı bulur. Aslında burada derin bir ironi var. Bizim tutku dediğimiz şey çoğu zaman travmadır. Gerçek aşk çok daha sessiz bir şeydir ve bağırmasına gerek yoktur. Modern çağın en büyük salgınlarından biri nedir biliyor musunuz? Kendimizle baş başa kalamama hastalığı. Asansörde geçen 5 saniye sessizlik bile tedirgin eder bizi. Hemen telefona uzanırız. Sabah uyanır uyanmaz ekrana bakarız. Gece uyumadan önce son bir kez daha kontrol ederiz. Bir restoranda yalnız oturan birini görünce üzülürüz. Acaba neden yalnız? Niye arkadaşı yok? Yazık falan diye düşünürüz. Ama asıl soru şu, neden kendi varlığımız bize böylesine dayanılmaz geliyor? Narsisistik ilişkiler bu boşluğu mükemmel bir şekilde dolduruyor işte. Sürekli bir dram, sürekli bir kriz ve sürekli çözülecek problemler. Zihniniz o kadar meşgul ki asla şu soruya sıra gelmiyor. Ben gerçekten ne istiyorum? Ve tam da bu noktada artık kendinizi kaybediyorsunuz. Siz artık bir birey değil, sadece onun ruh halinin harita üzerindeki bir işareti oluyorsunuz. O mutluysa siz de mutlusunuz. O mutsuzsa siz de mutsuz. Ama onun mutsuzluğunun nedeni genellikle hep siz oluyorsunuz. Fakat mutluluğunun sebebi asla. Bir maske insana özgürlük hissi verir ama aynı zamanda yalnızlık hissi de verir.
Çoğumuz bu maskeleri çocukken takmayı öğreniriz. Erkekler ağlamaz, akıllı uslu bir kız ol, asla zayıflığını gösterme gibi daha bir sürü maske. Ve yetişkinlikte bu maskeler öyle yapışır ki yüzümüze artık hangisi gerçek, hangisi maske anlamakta zorlanırız. Narsisistik ilişkilerin çekim gücü de burada saklıdır zaten. O size maskenizi çıkarmadan sevilme illüzyonunu yaşatır. Hatta daha da ötesi sizin maskenizi yüceltir. Günlerdir yemek yememiş, bitkin düşmüş bir insana yiyecek bir şeyler verdiğinizde o kişi ne kadar da minnettar olur size, değil mi? Toksik ilişkiler tam da bu prensiple çalışır işte. Sizi önce açlığa alıştırır, sonra size birkaç kırıntı verip seni ben doyurdum derler. İlk başta size bir şölen sunarlar. Bir sevgi bombardımanı. Çok yoğun bir ilgi. Ve böylece beyin kimyanız şenlenir. Dopamin zirveye çıkar. Siz artık bağımlısınızdır. Ama sonra yavaş yavaş kısıtlamalar başlar. Eskisi kadar mesaj atmaz. Buz gibidir. Gözlerindeki o eski ışık yoktur. Ve siz neye uğradığınızı şaşırır ve paniklersiniz. Ben ne yaptım şimdi diye kendinizi suçlarsınız. Ve sonra tam umudunuzu kaybetmek üzereyken size küçük bir ilgi kırıntısı daha atar. Güzel bir mesaj, bir iltifat, bir umut. Tıpkı eski günlerdeki gibi gelir size bir anda. Ve siz o minik kırıntılarla bile öyle müthiş bir minnettarlıkla dolarsınız ki o kırıntıya sanki bir ziyafetmiş gibi sarılırsınız. Bak değişti işte. Eski haline geri döndü. Demek ki ben çok karamsar düşünmüşüm dersiniz. Ama ertesi gün açlık tekrar başlar. Ve siz bir sonraki kırıntıyı beklersiniz. Beklersiniz ve beklersiniz. Bu aşk değildir. Bu bir duygusal açlık diyetidir. Süper kahraman filmlerini sever misiniz? Hani kötü adam dünyayı ele geçirmek üzereyken son anda bir süper kahraman gelir ve dünyayı kurtarır. Film biter, herkes mutludur. Bazı insanların da gerçek hayatta bu rolü oynamaya ihtiyaçları vardır. Ben onu kurtaracağım. Onu değiştirebilirim. Benim aşkım onu iyileştirecek. Onu bu karanlığın ortasından, bu dünyadan çekip çıkaracağım gibi şeyler söyleyip dururlar. Bu düşünce özellikle yüksek empati becerisine sahip insanlarda çok daha fazladır. Ve narsistler bu tipleri algılamakta ustadır. Size en kırık hallerini gösterirler. Geçmişim çok zordu, kimse beni anlamadı. Sen farklısın ve seninle her şey çok güzel olacak gibi şeyler söylerler. Ve siz de elbette kendinizi harika hissedersiniz. Çünkü sonunda artık hayatınızın yüce bir anlamı var. Onu kurtarmak. Ona kimsenin vermediği, layık olduğu o eşsiz sevgiyi siz vereceksiniz. Herkesin terk ettiği o kişiye sadık kalacaksınız. Ama gerçek şu ki kurtarıcı kompleksi olan kişi aslında kendi içindeki kurtarılmamış çocuğu kurtarmaya çalışır. Narsist partneri yalnızca onun içindeki çocuğun bir projeksiyonudur. Eğer onu kurtarabilirsem belki o zaman ben de kurtulmuş olurum diye düşünür bilinç dışı düzeyde. Fakat kimse bir başkasını kurtaramaz. Herkes kendi kurtarıcısı olmak zorundadır ve bu gerçeği görmek bazen en acı veren uyanıştır. Çocuklar sihre inanır, peri masalları dinler, hayaller kurar ve imkansız şeylerin gerçekleşeceğini umut edebilirler. Bütün bunlar çocukken güzeldir ama yalnızca çocukken. Fakat bir yetişkin olduğumuzda sihirli düşünce toksik ilişkilerin en güçlü yakıtı olabilir. Belki bu defa gerçekten değişir. Belki bu sefer beni dinler. Belki bu olaydan sonra beni anlar. Belki bu tartışmadan sonra her şey düzelir. Bunlar da tıpkı çocukken dinlediğimiz o peri masalları gibidir. Bu belkiler bir zincirin halkaları gibidir. Her biri bir öncekinden daha ağırdır. Bunu bilir ama yine de taşırsınız. Çünkü umut zehirlenmiş olsa bile yine de umuttur. Bunun bir diğer adı aralıklı ödüllendirmedir. Bir davranışı sürekli ödüllendirmek yerine bazen ödüllendirip bazen ödüllendirmemek o davranışı çok daha güçlü bir şekilde pekiştirir. Örneğin köpeğinize her oturduğunda ödül verirseniz bir süre sonra ödülü beklemeye başlar. Ama bazen verin, bazen vermeyin. O zaman köpeğiniz ödülü almak için neredeyse takıntılı bir hale gelir. İnsanlarda da durum aynıdır. Partneriniz her zaman tatlı biri gibi olsa bunu normal kabul edersiniz ama bazen tatlı, bazen soğuk olursa o zaman onun bu tatlı anlarına öyle bir değer verirsiniz ki soğuk anlarına bile katlanmaya razı olursunuz. Peki nasıl kırılır bu döngü? Cevap basit ama acı vericidir. Gerçeği görmekle kırılır. Ve gerçek şudur. Sizi tüketen bir ilişkide demir atmak cesaret değil, korkudur. Cesaret hakkınız olanı istemektir. Alamadığınızda gitmeyi bilmektir. Cesaret belki yalnız kalmak yanlış biriyle olmaktan daha iyidir diyebilmektir. Cesaret ben daha fazlasını hak ediyorum diyebilmektir.
Ama bu her zaman öyle kolay olmaz. Çünkü travmatik bağlar biyokimyasal bağlardır. Beyniniz o ilişkiyi bir hayatta kalma stratejisi olarak kodlar. Ayrılmak fiziksel bir yoksunluk krizi yaşamak demektir. İlk günler cehennem gibidir. Ona dönmek istediğiniz her an belki de ben hata yapıyorum, belki de her şey benim yüzümden oldu diye düşünürsünüz ve bu da gayet normaldir. Ama zaman ilginç bir şey yapar. Yavaş yavaş sis dağılır ve bir gün uyanırsınız, aynada yansıyan kişi size biraz daha tanıdık gelir. Gözlerinizdeki o kaybolduğunu düşündüğünüz ışık titrek de olsa belirmeye başlar. Bu hemen olmaz. Bir anda olmaz ama olur. Olması gerekir ve olmalıdır. Aşk savaşmak değildir. Aşk bir şeyleri ispatlama çabası da değildir. Aşk acı çekerek kazanılan bir madalya hiç değildir. Aşk iki insanın yan yana aynı yöne bakması ve bu yolu seninle yürümek istiyorum demesidir. Eğer bir ilişki sürekli sizi yoruyorsa, sürekli içinizde bir huzursuzluk hissi bırakıyorsa, sürekli belki ben yeterince iyi değilim dedirtiyorsa bu aşk değil, bir travmanın tekrarıdır. Bu geçmişi tekrarlama zorlantısıdır. Ve travma eşinizden ayrılmak, ruh eşinizi kaybetmek değildir. Tam tersine gerçek ruh eşinize giden yolu açmaktır. Çünkü gerçek aşk sizi eve götürür. Yani kendinize. Ve ancak kendinize döndüğünüzde bir başkasıyla gerçek bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Şimdi aynadaki o yabancıyı tekrar tanımaya hazır mısınız? Belki de en büyük aşk hikayeniz kendinizle olan hikayenizdir. Ve bu hikayeyi yazmak için yanlış kitabı kapatmanız gerekebilir.